Bu videomuzda sizlere insan figürü çizimini göstereceğim. Çizim tekniklerini, kompozisyon nasıl kurulur, parçaların yerleştirilmesi, oran orantı, ölçü teknikleri, çizgi şekilleri vesaire hepsini çizim sırasında sizlere göstermeye çalışacağım. Dikkatle izleyin. Merhaba. Canlı figür çizerken kağıdımızın üst ve altına yatay düz çizgiler çekeriz. Bu bizim sınırımız olur. Daha sonra kafasını ölçerek kaç kafa geldiğini buraya çizeriz, sayar ve çizeriz. Ölçü alma tekniği de şu şekilde oluyor. Kolumuzu dirsekten gergin bir şekilde uzatarak kalemimizi bu şekilde tutarız ve modelimizi dikkatli bir şekilde üstten doğru kaç kafa olduğunu tepeden ayağının ucuna kadar kaç kafa olduğunu sayarız. Mesela sayayım şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 çeyrek. 6, 25 olarak yazayım. 6 çeyrek. Şimdi ben bu üstte ve alta çizdiğim çizgiyi, çizgilerin arasını 6 çeyreğe böleceğim. Şöyle bir dikey bir çizgi yaparım. Ve bu dikey çizgiyi 6 çeyreğe böleceğim. Modelimizin kafa büyüklüğü bu kadar ve tam ortaya değil, eğer ki karşıdan oturuyor olmuş olsaydım ortaya çizecektim kafasını. Biraz yan tarafa çizeceğim. Şuraya gelecek kafası. Birazcık daha yana alayım. Şuraya. Şimdi kafa boyu belli. Enini bulacağım. Saç kütleleri de dahil olmak üzere ölçüyorum. Çeneden yukarıya tutuyorum. Bir kafaya yakın eni. Şu kadar. Şimdi şuradan bir çizgi yapıyorum. Şöyle. Kafasını buraya yerleştireceğim modelimizin. Şimdi yakası ile çenesi arasındaki olan boşluğa bakacağım. Kolumu uzatıyorum. Baş parmağımın ucu ile kalemin ucu arasına çenesi ve yakasının başlangıç kısmını alıyorum. Çeneden yukarıya doğru ölçüp bakıyorum. Kaşına kadar geliyor, yani şuraya. Çeneden kaşının oraya kadar geliyor. Yakası bu kadar.
Düzeltmeleri daha sonra yapacağım. Şimdi çizeceğim, bu şekilde devam edeceğim. Çizeceğim, sonra hatalı olan kısımları geri dönüp düzelteceğim. Sert çizgi kullanmıyoruz. Yumuşak. Silgiyi de çok az kullanıyoruz. Şimdi saçının ne kadar uzun olduğu ve genişliğinin ne kadar olduğunu bakacağım. Modelimiz de yorulduğu zaman bize söyleyebilir. Bir kafa, çeneden aşağıya bir kafa şuralarda ve kütlesi ne kadar? Sürekli ölçüyoruz her yere. Genişlik bu kadar. Daha sonra saçın detaylarına gireceğim. Omuzların genişliğine bakacağım şimdi. Tam çenenin olduğu yerden bir çizgi indiriyorum. Ve sağını solunu bakacağım. Tamam, omuzların yeri belirlendi. Bu aralığı ölçmedim çünkü yakasıyla aynı hizada. Şimdi çiziyorum. Şimdi tişörtünün kollarının uzunluğunu ve kalınlığını bakacağım. Vücut genişliği. Buraya göre ölçmeye de gerek yok. Şuranın hizasına bakacağım diğer kolu için. Buradan birazcık daha uzun. Şurada. Şimdi kolunu çizeceğim. Dirsek, bilek ve el. Sonra bu kola göre diğer kolun yerini belirleyeceğim. Dirseğin yerini belirliyorum şimdi. Şimdi nereden geçtiğine bakacağım. Sonra bileği. Bileği çeneden ya da yakasından ne kadar aşağıda olduğuna bakacağım. Kaç kafa aşağıda olduğuna. Tamam. Şuradan 2 kafa aşağıda. Tamam. Şurası. Tamam. Şimdi çizmeye başlıyorum. Şimdi kalınlığı da bir ölçeyim kalınlığını da. Şimdi elinin genişliği ve bileğinden ne kadar aşağıda olduğu.
Karşıdan bakan elin parmak uçlarının yerini belirleyip çizmek daha kolay. Daha sonra kalınlıklarını falan düzelteceğim. Tamam, elin yeri tamam. Diğer kola geçiyorum. Hiza alarak da yerini bulabiliriz. Bileği şurada bir yerde olması lazım. Nereden geçtiğine bakacağım. Bilek kalınlığı da hemen hemen buna yakın olduğu için, bu kadar bir şey olduğu için şu kadar yapıyorum. Elinin genişliğine bakıyorum. Uzunluğuna bakıyorum. Her şeyi ölçerek yapıyoruz. Yüze göre. Birazcık daha uzunmuş, şu kadar. Tamam, elin yeri de belli. Şimdi diğer geri kalan yerleri tamamlıyorum. Buranın ne kadar uzun olduğuna bakacağım. Tişörtünün. Şimdi bacak boyunu bakacağım, şu kısmı. Sonra aşağıya doğru ölçüp bakacağım. Dize kadar ne kadar? Dize kadar boyu ne? Ona bakıyorum. Şu kadar. Sonra kalınlıklarına bakacağım. Bu kalınlığa, bu kalınlığa. Şimdi bacak boyu, diz altından bacak boyu. Bunu yaparken bacağındaki kas yapısını da vermemiz gerekiyor. Kalınlıklara bakmamız gerekiyor ama ben tahminen yaptım. Yalnız paça kalınlığına özellikle bakmamız şart. Ayakkabısını da biraz ortaya çıkartayım. Genişliğine bakacağım ayakkabısının. Tamam, ayakkabısının
Kalınlığı ve boyu tamam. Şimdi diğer bacağına geçiyorum. Şu diz altına göre şöyle bir çizgi aldığımda aslında bu bacağın nereden geçtiği, ne kadar mesafesi olduğu diğer bacakla, yani şurayla belli olur. Dizinden diğer bacağın diz altına kadar ki o boşluk mesafesini ölçeceğim. Bir kafaya yakın. Şurada bir yerde. Birazcık daha aşağı, şurada. Şimdi bacağın kalınlığına bakıyorum. Şimdi diz altından paçasına kadar olan mesafeyi ölçeceğim. Şurada bir yerde ama bacağında biraz eğim olduğu için bu mesafe ile bu mesafe arasında ölçeceğim. Nokta koyduğum yer. Şimdi çiziyorum. Şu diz kalınlığını ölçmemiştim. Burayı ölçeceğim şimdi. Şimdi parmaklarını tamamlayacağım. Detaylandırmaları daha sonra yapacağım. Şimdi kabataslak olarak modelimiz bitti. Sandalyesi var. Sandalyesini de çizeceğim. Figürümüzü, yani modelimizi ölçerek kağıda yerleştirmeyi yaptım. Sandalyesi, bacakları, ayakkabısı, kolları, vücudu, kafası. Bütün ölçülendirme yapılarak kağıda yerleştirildi. Bundan sonraki iş detaylandırma kısmı.
Desenimizi bu şekilde bitiriyoruz. Öncelikle kafayı ölçü alarak, sayarak bütün parçaları sandalyeye varana kadar bu taşta olmak üzere vücudundaki kollar, bacaklar, ayakkabılar hemen hemen hepsini yerleştirdik. Ondan sonra etüt kısmı geldi ve ışığa dikkat ederek bütün vücudunu etüt ettik. Ve böylelikle desenimiz bitti.